Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Aralık 2023. Muhtemelen 2023 yılının son videosu olacak. Bugünkü videomuzda açık alan ve tünel kapya yetiştiriciliği maliyet videosunu yapacağız. Bu sene 2023 yılı itibariyle salçalık biber, kapya biber çok güzel para etti. Talepler de bu yönde artmakta. Muhtemelen ve büyük bir ihtimalle gelecek sene ekim biraz fazla olacak. Çünkü çok talep ve soru geliyor bu konuda. Geçen sene ben maliyet videolarını yapmadım ama daha önceki senelerde yapıyordum. Bu sene talepler çoğalınca bir maliyet videosunu sizlerle beraber hem sohbet edelim hem de bu videoyu yapalım. İnşallah 2024 senesi bütün çiftçiler adına ve bütün Türkiye, bütün İslam alemi adına hayırlı olur, bereketli bir sene olur. Bu sene güzeldi biberciler için özellikle ama birçok alemde de çiftçiler zor durumda kaldı ne yazık ki. Yani özellikle şu anda narenciye içler acısı, yazın domates mesela yine içler acısıydı. Kavun tarlada kaldı, patlıcan tarlada kaldı diyebiliriz. Yani tarlada kaldı dediğimiz çiftçi üretim fiyatının altına mal satmak zorunda kaldı. Üzücü bir seneydi. İnşallah gelecek sene böyle bir sene yaşamayız. Daha güzel bir sene yaşarız. Şimdi bu videomuzda maliyet hesabı yapacağız da maliyet hesabını biz ikiye ayıracağız. Bir, bizim bu Çukurova bölgesi için özellikle Adana Tuzla bölgesi ve Çukurova'nın diğer yerlerinde 2 metrelik tünel altına kapya biber yetiştiriyoruz. Erkenci, Turfan'da hem ihracatlık hem iç piyasa için hem de sonradan salçalık için aynı biber hibrit çeşit yapıyoruz. Dolayısıyla bunun maliyeti biraz fazla, çok fazla hatta. İkinci bir şekil de arkadaşlar Türkiye'nin diğer yerlerinde ve yine Çukurova'da da var. Türkiye'nin diğer yerlerinde mesela İç Anadolu, Ege bölgesi, Marmara ya da herhangi bir yerinde açık tarla kapya biber yetiştiriciliği. Bunun maliyeti bunlara göre biraz daha düşük oluyor. Çünkü standart tohum kullanılıyor ve biraz sonra farklarına değineceğiz. Hani biz mesela kahvede otururuz ya deriz işte bir maliyet hesabı yapacağız. Bir yazpoz getir oğlum hesapları hemen yaparız. Alırız, satarız, para kazanırız ya da zarar ederiz. Ya da işte şeydeysek, marketteysek marketçinin borç defterinden bir kağıt alırız. Burada da ben de benim çocuğun şeyindeyim. Çalışma odasındayım. Burada hem sohbet edeceğiz hem de maliyetimizi çıkaracağız. Dediğim gibi ekim biraz fazla, dikkatli olmakta fayda var. Ama para edip etmeyeceğini Allah Teala bilir. Değerli dostlar, biber ekmeye karar verdiğimiz zaman öncelikle bize tarla lazım. Ben tarla kira fiyatlarını katmayacağım. Niye katmıyorum? Çünkü bu çok değişken bir şey. Ya kendi tarlanız var, ya sizin bulunduğunuz bölgede tarla kiraları çok pahalı, ya da bulunduğunuz bölgede tarla fiyatları çok uygundur. Mesela burada şu anda 10 bin liraya, 11 bin liraya kadar biber için tarla kirası gitmiş bir dönüme. Ha, bu arada şunu da belirteyim. Dönüm diyorum ama biz bunu dekar diyelim. Çünkü dönüm Türkiye'nin bazı yerlerinde 1000 metrekare iken bazı yerlerde 2000, bazı yerlerde 2500 metre. Yani dönüm algısı biraz farklı. Dekar dediğimiz zaman dünyanın her yerinde, Türkiye'de de her yerde 1000 metredir. Şahsen bizzat kendim biliyorum. Mesela Konya'nın bazı yerlerinde bir dönüm 2500 metredir. Dönüm derken biz dekar anlamında söylüyoruz. 1000 metrekare anlamında söylüyoruz. İşte bir dekar şu anda burada Adana bölgesinde, özellikle Tuzla bölgesinde kapya biberin güzel olduğu, güzel kaliteli tarlalar 10 bine kadar gitmekte. Ama bazı yerlerde de 2-3 bin liraya tarla bulunmakta. Bunun için tarla fiyatını yazmıyorum. Siz kendi şeyinize göre değerlendirirsiniz. Hatta ben orayı boş bırakırım. Tarlamız var arkadaşlar. Tarlamızı hazırlayacağız. Bu tarlamızı hazırlayacağız işte kötenle, kobiliyle alabora yapacağız, hattını çekeceğiz. Bunun için bir mazot giderimiz olacak. Bunun içine ben şeyi de katayım. Yani çapa çekiyoruz, ilaç atıyoruz, tarlaya işçi götürüyoruz vesaire. Bunları da kattığım zaman dekara yaklaşık olarak yani şu anda mazot 35 lira,
1500 lira civarında bir rakam yazıyorum. Ortalama yazıyorum. Yani bunu sizin tarlanız uzaktır, tarlanız kötüdür, çok çapa çekersiniz, 3-4 defa da aynı yeri bir daha sürersiniz. Kimisi de 2 defa bir tarlayı sürer, bir köten, bir kobili, bir alabora yapar, kaymak gibi çıkar. Ama ben ortalama olarak 1500 lira yazdım. Bu şey için de böyledir. Açık alan için de böyledir. Hem 2 metrelik tünel sera hibrit ekeceğimiz yere de 1500. Normal açık tarla alan için de yine 1500 liramızı yazdık arkadaşlar. Daha sonra hayvan gübresi. Hayvan gübresi kimisi atar, kimisi atmaz ama şiddetle atılmasını tavsiye ediyorum. O ayrı bir şey. Kimisi parayla satın alır, kimisi kendi hayvanı vardır. Biz kamyonla alıyoruz. Kamyonlar 10-12 bin lira. 5-6 dönüme atıyoruz. Bunun atma gideri var vesaire. Siz kendiniz atarsınız. Dediğim gibi ben ortalama giderleri yazıyorum. Siz kendinize göre uyarlarsınız. Videonun sonunda da bu yazdığım şemayı, resmini videonun sonuna katacağım. Hayvan gübresi dekara 2500 lira hayvan gübresi yazıyoruz. Aynı zamanda açık alan içinde yazıyoruz. Dilerseniz atarsınız, dilerseniz atmazsınız. Daban gübresi 50-60 kilo attığımız zaman şimdi bir çuval 18.46 herhalde 1000 lirayı geçti diye biliyorum ama 800-900 müydü en son. Ben bunu 1000 lira yazıyorum. Daban gübresi 50 kilo açık alan için de 1000 lira. Ama biz bunu şeyde 2 metrelikte attığımız zaman sadece hattın içine atarsak 30 kilo atıyoruz. Kimisi serpme yapıyor, kimisi hattın üstüne serpiyor. Biz bunu 50 kilo 1000 lira olarak bunu da yazıyoruz. Gelelim en büyük giderlerden bir tanesi. Fide. Değerli dostlar, 2 metrelik kapya hibrit fidede dönüme 3700 ile 4200 arasında, yani dekara 4200 arasında fide gitmekte. Biz bunu 4000 fide olarak görüyoruz. 4000 fide fiyatlarını geçen hafta bir araştırdım. Hatta 3-4 gün oluyor. Peşin fiyatlar 3 ile 4 lira çeşidine göre değişmekle birlikte. Yani kimi çeşit vardır pahalıdır, kimi çeşit vardır ucuzdur. Ama kaliteli güzel çeşitler 3,5 lira civarında olacaktır. Bir de bu söylediğim peşin fiyatlar. 3500 liradan 4000 fidemiz 3500, 7000, 14000 lira yapar. 14000 lirayı buraya yazıyoruz. Şimdi şeye gelelim. Açık alan. Açık alanda iş tamamen farklı. Eğer masraftan kaçacaksanız gidersiniz alırsınız. Tohumun kilosu 2000 liraya da var. 10.000 liraya da var, 20.000 liraya da var. Bu da kalite değişmekte. Ama tohum yaparsanız ya da birçok kişi öyle yapıyor. Hatta benden de tohum alıyorlar. Tohumu alıyorlar, götürüyorlar, kendi seralarında ekiyorlar. Çekme fide dediğimiz şey var ya, bir sera gideri oluyor, bir tohum gideri oluyor. O zaman sizin maliyetiniz dekara 500 liraya kadar düşebilmekte. Eğer çekmeciden direkt alırsanız, yetişenden alırsanız 1500-2000 lirayı görüyor. Ya ben bunlarla uğraşamam, işim de garanti olsun diyorsanız gidersiniz fideliğin birine tohumunuzu verirsiniz ya da bana bu tohumdan yap dersiniz. Bunun da ortalama fiyatı 1300-1600 civarında. Biz bunu 1300 lira üzerinden 1.30 kuruş, bu arada bu 1.30 kuruş çok düşük bir fiyattır, iyi bir fiyattır, onu da söylüyorum. 1.30 kuruş üzerinden gördüğümüzde, ama şeyin de açık alanda da fide sayısı biraz fazla gidiyor. Yani 5000-5500'e kadar çıkmakta. Yine yuvarlak bir rakam olarak, ama bunu kaliteli standart fide olarak hesapladığımızda takribi rakam 6000 lira. Dediğim gibi bunu 1000 liraya kadar düşürebilirsiniz. O ayrı mevzu. Buraya da fide gideri açık alanda 6000 lira yazdım. Naylon yapacağız arkadaşlar. Naylon tünel serada hem meç naylonu hem 2 metrelik üst naylonla birlikte 50 kilo civarında bir naylon gidiyor. 50 kilo naylonumuz şu anda güncel fiyat 50 lira bandında peşin fiyat. İkinci çekim hurda naylonlar dediğimiz 42-43 lira, 48 lira, 55 lira civarında. Buna da 50 lira yazdığımızda 50 kilo naylonumuz 2500 lira tutuyor.
Şeyde ise, açık alanda ise kimisi hiçbir şey yapmıyor. Naylon kullanmıyor ama ben bunu sadece meç olarak çektiğimizde düşünelim. Meçi çektiğimizde dekara 15 kilo gidiyor. O da 50 liradan 750 lira. 750 liramızı da yazdık. Damlama sevgili dostlar. Damlamayı da 750 lira yine görüyoruz şeyde. Tünel serada. 750 lirayı görüyoruz. Açık alanda da aynı gidiyor. Hatta biraz daha fazla gidiyor. Hatta bu 600'e 700'e kadar düşebilir ama markasına göre değişmekle birlikte bunun şeyi vardır arkadaşlar. Contası vardır, kıvırızı vardır, nipeli vardır, cartı vardır, curtu vardır. Onunla birlikte 750 lirayı rahat rahat görüyor. Şimdi fidemiz var, tarlamız var, naylonumuz var, damlamamızı çektik, her şeyimiz var. Buna biberimizi ekiyoruz. Biberimizi ekiyoruz. Biberi işçilik kısmına geliyorum. İşçiliği biz iki kategoride ele alıyoruz. Bir, toplamaya kadar olan işçilik. İkincisi, toplama işçiliği. Şimdi toplamaya kadar olan işçiliği 2 metrelik tünelde 6-7 yövmiye ile ekim yaparsınız. 1-2 defa üstünü açıyorsunuz. Sonra otunu alıyorsunuz. Sonra o naylonları geri topluyorsunuz. Vesaire. Kenarına tel çekersiniz, ip çekersiniz. 15 yövmiye civarında bir yövmiye gider, bir dekara. Gelecek sene yövmiyenin fiyatı tahminim 650-700 lira bandında olur. Çünkü şu anda 550 liraydı. Asgari ücrete de zam geldi. %45 mi geldi? 50 mi geldi? Öyle bir şey zam geldi. 17 bin lira oldu. Muhtemelen 650-700 bandında olur. Bunun bir de servis gideri vesaire oluyor. 750 lira bir yövmiye maliyeti oluyor. 750-800'ü de buluyor bazen. İşçilikte ekim ve bakım 12 bin lira yazıyorum arkadaşlar. 15-16 yövmiye. Bu tabi artı eksi o çok olur, biraz daha fazla gider. İşiniz kolay olur, biraz daha az gider. Yaklaşık ortalama rakam 12 bin lira. Açık alanda ise bunu bir 8 yövmiye görebiliriz. Çünkü bunda naylon derdiniz yok. Naylonu çekeceksiniz, onun havalandırması var, geri toplanması var vesaire. 7 bin lira yazıyoruz. Bu da bir 8-10 yövmiye civarında bir işçilik gider. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra bizim bir gübreleme giderimiz olacak. Gübreleme gideri sezonun taban gübresi hariç sezonun başından sonuna kadar tünel için 5000 lira yazıyorum arkadaşlar. 5000 lirayı neye istinaden yazıyorum? Aşağı yukarı her sene aynı oluyor. Yani 8 çuval dengeli, en ucuz dengeli fiyatına denk geliyor. Yani 200 kilo, 8 çuval dediğimiz 200 kilo. 200 kilo gübre tamamen 200 kilo siz vermiyorsunuz ama bunun içinde pahalı ürün alıyorsunuz, humik asit alıyorsunuz, amino asit alıyorsunuz, demir alıyorsunuz vesaire. Bu da 8 çuval şu anda 600 lira bandında en ucuz gübreler. Bu da yaklaşık olarak bir 5000 lira rakam tutar diye düşünüyorum. Artısı var, eksisi de biraz var. Yani biraz daha az gübreleme yapan bu rakamı görmez ama bu rakamın çok üstüne çıkacak iyi bildiğim çiftçiler var. Açık alanda ise biz bunu 3000 lira yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü açık olan sera kadar, tünel kadar gübreleme yapmaz. İlaçlamaya geldiğimizde bunu da bir 8-10 ilaç görürsek her ilacın maliyeti de 300 lira olursa 3000 lira bir işçilik yazıyoruz, ilaçlama yazıyoruz. Açık alanda ise bunu 6-7 ilaçlama yaparız. Bunda da 2000 lira yapıyoruz. Niye 6-7? Birisi 6-7 iken birisi 10? Çünkü seranın hem toplama, hibrit olanın hem toplama süresi uzun hem de ekim süresi uzun. Bu süre bandında daha çok hastalık ve daha çok haşere olduğu için daha çok ilaç atıyoruz. Zamanla ilgili bir şey arkadaşlar. Şimdi ilaçlarımızı yaptık. Neye geldik? Sulama. Sulama gideri bu sene 2000-2500 lira bandındaydı. Yani elektrik parası ya da mazotla suluyorsanız mazot parası. Mesela bazı yerlerde benim o sene ektiğim yerde barajdan cazibeli su geliyordu. O çok daha hesaplıydı. Şimdi ama genel olarak millet ya damlamaya basmak için ya elektrik kullanıyor ya kuyudan çekiyor ya da mazotlu bir pompayla suyu basıyor.
Mazot ve elektrik fiyatları, enflasyonu da göz önüne alırsak yaklaşık bir 4.000 lira sulama giderimiz olacak. Sulama gideri olduktan sonra geriye kalıyor malımız yetişti ve toplama işçiliği. Toplama işçiliğinde biz ne üzerinden gidiyoruz? 9 ton. 9 ton. Hibritte 9 ton. 9 ton biberimiz yevmiyeyi de 750 lira görürsek ortalama bir işçi başından sonuna kadar bazen 500-600 kilo toplar, bazen 200 kilo toplar ama genel olarak sezon sonu hesapladığımızda 300 kiloya kadar düşmekte. 300 kiloya kadar düşüyor çünkü kasalık mal yaptığımızda, ihracatlık mal yaptığımızda çok işçilik gidiyor. Bazen 20 tonu, 25 tonu çıkarmak için, 23 tonu çıkarmak için 80-90 kişi işçinin gittiğini bilirim. Ondan dolayı 9-10 ton malı topladığımızda 30 yevmiye daha işçilik harcarız. Bu da 22.500 lira yapıyor. Açık alana geldiğimizde açık alan işçilik yönünden biraz daha şanslı. Bir işçi biraz daha fazla topluyor. Çünkü ihracat ve kasalık olayı neredeyse çok az yapan var ama genel olarak salçalığa gidiyor. Salçalıkta da işçi fazla topluyor. Yani 400-500 kiloları görmekte. Bunun için de ben yine bir 20 yevmiye yazıyorum. Bu da 7 ton üzerinden görüyoruz bunu. Şimdi bunun toplamada bu kadar yevmiye belki gitmez. 1-2 yevmiye belki fazla olmuştur diye düşünebilirsiniz ama bunun içinde aynı zamanda iş bittikten sonra damlamanın toplanması, meç naylonun toplanması diğer işçiliklerde olduğuna göre bu rakamları çok rahat görecektir. Şu anda aklıma gelen başka bir şey yok. Bir de evet bildiğim kadarıyla yok. Hepsini yazdık. Şimdi bunları bir tekrardan bir baştan bir yazayım, söyleyeyim pardon. Bir bakalım. Bu arada video hazırlığı yok. Böyle sohbet eder gibi yazıyoruz. Bir de kesme mesme de yapmıyorum ben. Tünel ve açık. Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Tarla mazotu 1500 lira. Bu tünel için. Hayvan gübresi 2500 lira. Taban gübresi 1000 lira. Fide 14.000 lira. Naylon 2500 lira. Damlama 750 lira. Toplamaya kadar olan işçilik 12.000 lira. Gübreleme sezon boyu 5.000 lira. İlaçlama sezon boyu 3.000 lira. Sulama giderimiz 4.000 lira. Ve işçiliğimiz, toplama işçiliğimiz 22.500 lira. Bunları bir topluyoruz. 15.500, 14, 2.500. Evet. Yanlışım yoksa 68.750 lira. Tarla hariç. 2 metrelik kapya biber yetiştiriciliği için 68.750 lira artı tarla kirası. Şimdi açık alan için bakıyoruz. Açık alan için tekrar söylüyorum. Tarla mazotu yine 1500 lira. Hayvan gübresi 2500 lira. Taban gübresi 1000 lira. Fide 6000 lira. Naylon 750. Meç naylonu sadece. Damlama 750. Toplamaya kadar olan işçilik 7000. Gübreleme sezon boyu 3000. İlaçlama sezon boyu 2000. Sulama giderimiz yine 4000 ve işçiliğimiz 15.000. Toplama işçiliği ve sonraki işçilik. Şimdi şunu yazıyoruz. 1500, 4000, 5000, 11.000, 12.500, 19.500, 24.500, 28.500. Bu da 43.500 lira tuttu arkadaşlar. 43.500. Sonra kontrol ederim ama herhalde bir yanlışlık yok. Bizim masraflarımız bunlar. Aklımda bir şey vardı ama onu hatırlamaya çalışıyorum. Onu hatırladım. Görünmeyen masraf. Buraya yazayım. Görünmeyen. Bu görünmeyen masraf derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Şimdi bunların hepsi olağan şartlar. Bir de olağan dışı şartlar var arkadaşlar.
olağan dışı şartlar dediğimiz nedir? Allah göstermesin. Traktörünüz bozuluyor. Arabanız bozuluyor. İşçi geliyor, çalışacak, yağmur yağıyor, saat 2'de işi bırakıyor, tüm yevmiye yazılıyor. Bir hastalık çıkıyor, kök hastalığı çıkıyor, ekstradan ilaç atıyorsunuz. Tarlayı gezmeye gidiyorsunuz. Yani hesapta olmayan masraflar yaklaşık olarak bu ne tutar? %5 civarıdır arkadaşlar. Yani görünmeyen hesap her zaman bu çıkıyor. Biz bunu hesaplıyoruz ama görünmeyen hesap çıkıyor. Mesela ilaçlama atarken ilaçlama tankeriniz bozuluyor. Şaft kırılıyor. Vesaire vesaire. Bunu da %5, 68.500'dü. Yarısı ne yapıyor? 68.000 lira diyelim. %10'u 6.800 lira, 3.400 lira. 3.250 lira buna görünmeyeni yazalım. 3.250. Açık alanda da 43.500'dü. %10'u 4.300. Bunda da 1.500 yazalım. Topluyoruz. 45.000. Topluyoruz. Bu ne etti? 72.000. Değerli dostlar, rakamlar burada. Bunun resmini de paylaşıp katacağım. Aşağı yukarı rakamlar böyle çıkıyor. Bunu 7 ton, 6-7 ton açık alan için hesapladık. 9-10 ton için için hesapladık. 9-10 ton için de hibrit için hesapladık. 10 ton dediğimizde birim maliyetimiz 7.2 TL. 1 kilo maliyetimiz 7.2 TL. Öbüründe de 7 ton dediğimizde aşağı yukarı aynı. Rakamlar aynı. Yani onun da verimi biraz az oluyor. 7 TL de onun masrafı oluyor. Ha ne olur? Mesela bu sene bir arkadaşımız vardı. Adana'da tohumunu da verdik. Biz gönderdik. Davut abi. Standart kapya ekti. Çok güzel oldu. Başta güzel olmadı. Sonradan baktı. Bizim de desteklerimizle birlikte standart kapyadan 9 ton aldı. Şimdi 9 ton alırsa 45.000 lira birim maliyetin 5 liraya düşüyor. 4,5 liraya düşüyor. Sera tarafında, hibrit tarafında 14-15 tona kadar halen aklımda 18 ton rakamı var. Onu çok iyi biliyorum. 18 tona kadar alındı ama bu 18 ton bir rekordu. Yani ortalama olarak alınan rakamlar iyi rakamlardan bahsediyorum. Bu arada kötü rakamlar da değil. Hibrit için 8-12 ton arası bunlar iyi rakamdır. 8'in altı hibrit için zayıftır. 12'nin üstü çok süperdir. 9-10 ton ortalama iyidir, güzel bir iyidir. Standart için ise 4 tonun 5 tonun altı kötüdür. 5 ve üstü iyidir. 7 tonun üstü çok iyidir. 9 ton mesela bir efsaneydi bu sene. Hatta 10 tona kadar o tohumdan çıkılabilir. O ayrı mevzu. Alınabilir. Rakamlar bu şekilde. Şimdi ben bunun şeyini de katacağım. Resimlerini de katacağım. Oradan incelersiniz. Dilerim size bir fikir verir. Ama dikkatli olalım. Gelecek sene dediğim gibi ekim fazla. Bu arada bunu gözden geçirirsiniz. Özellikle açık alancılar bunu çok soruyor. Mesela fide yazmışım 6.000 lira, onu kendinize göre ayarlarsınız. Hayvan gübresini kendinize göre ayarlarsınız. Ama çok da fiyat fark edeceğini, %10-15'ten fazla düşeceğini, 10-15'ten fazla çıkacağını da tahmin etmiyorum. Bunlar böyle. Umarım 2024 senesi hepimiz için hayırlı ve çok güzel bir yıl olur. Ekonomik olarak gerçekten hepimiz zor durumlar yaşıyoruz. Ama şöyle bazen düşünüyorum. Şimdi ekonomik, iktisadi konular düşer, çıkar, iyi olur, kötü olur. Allah ahlaktan kimseyi düşürmez. Onu tek sadece demek istiyorum. Çünkü onun geri toplanması yok. İktisadi olarak bir şekilde düzeliriz. Nitekim benim yaşım 50'ye yakın. Benim iyi hatırladığım krizler işte 99 krizi. Ondan sonra 2001'de yine bir kriz oldu. 2001 krizi, hatta en büyük krizlerde yazar kasa krizi vardı ya. 2001 krizi, 2008 krizi,
İşte şu andaki kriz, birçok krizleri görüyoruz. Ekonomik ve iktisadi olarak yani çıkarız, ineriz. Böyle göstergeleri görüyorsunuz televizyonlarda. Çıkar, iner, bir şey sürekli çıkmaz, bir şey sürekli inmez. Düzelir bir şekilde, hayat devam ediyor. Ama Allah ahlak dejenerasyonu vermesin. Ahlak dejenerasyonu çok kötü. Onun geri çıkışı yok. Onu biraz uzatıyorum, kusura bakmayın. Videoyu uzatıyorum. Ahlak dezenformasyonu mu diyelim, ahlaksızlık mı diyelim, hayasızlık mı diyelim, dünya gelişiyor mu diyelim, gelişen teknolojik çağa ayak uydurma mı diyelim, ne derseniz deyin. Ben şunu şöyle görüyorum. Bir insan, hepimizin cebinde cep telefonu var. Cep telefonunu şarja katıyoruz. Sabah kalkıyoruz %100. İnsan hayatı da böyledir. İnsan anasından babasından dünyaya geldiği zaman %100, bunu bir gösterge olarak alırsak, ahlaki bakımdan söylüyorum, haya bakımından söylüyorum, %100 ölçüyle doğuyor. Her kaybettiği bir puan bir daha geri çıkmıyor. 99'a çıktığı zaman, bunu telefonun şarjı gibi düşünün dedim, geri çıkmıyor. Ya da bunu tüketmeyin. Bunu tükettiğiniz sürece düşer. 20'ye düştüğü zaman 21'e, 90'a düştüğü zaman 91'e çıkaramıyorsunuz. Tekrar şarj edemiyorsunuz. O hakkı kazandıramıyorsunuz. Bir kere ar damarı çatlamış derler ya. Onu bir daha yükseltemiyorsunuz. Ama ekonomik ve iktisadi konular öyle değil. Telefonunuzun şarjı biter, sıfıra da düşeriz, iflas da ederiz, ekmek de bulamayız. Ama bir şekilde yine bir yolunu buluruz, çalışırız, oradan bir şey olur, buradan bir şey olur, yine para kazanırız, yine şey oluruz. Yine şarjımızı doldururuz, %100'e geliriz, hatta daha fazlaya geliriz. Ama ahlak öyle değil. Ahlak güzel bir şeydir, güzel ahlaklı olmak lazım. Bunu ben dile getirmek istedim. İktisadi konular bir şekilde geçer. Ama ahlak dejenerasyonu maalesef düzelmiyor. Allah toplumumuzda da hepimizi de kötü yola düşenleri de ıslah eylesin. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Şimdi ben bunun resmini de çekeyim, videoya katayım. Umarım yarayışlı bir video olur. Hepiniz dikkatli olun. Sadece bir üründe odaklanmayın. Aynı zamanda riski bölün. Mesela biber mi ekeceksiniz, bu biberi? Bir iki çeşit yapabilirsiniz. Biraz yeşil olan yeşil olan ya da biraz yanına bir domates ya da başka bir kalem yaparsınız. En azından bir ürün tamamen zarar ettiği zaman sizin de başka ürününüz varsa o ürün sizi kurtarır. Mesela İmamoğlu'nda Mustafa kardeşim var. Geçen sene domates ekti 15 dönüm. Benim ısrarımla 5 dönüm de biber ekti. O 5 dönüm biber sayesinde domatesin zararını kurtardı, kendi emeğini de kurtardı. Yani böyle bir şeyler de yapabilirsiniz. 2024 yılı inşallah hepimiz için hayırlı, uğurlu ve bereketli bir yıl olur. Yeni videolarda, güzel videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. Sizden de rica. Videolarımız seyrediliyor ama beğeni atan, yorum atan olmuyor. Takip eden abonelerimiz inşallah 2024 senesinde biz de 100.000 aboneyi görürüz. Sizin desteklerinizle tabii. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla.